Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğitim videoları serisinin son videosu olan Minor Arkana'daki para kartlarını inceleyeceğiz. Bugün iyi seyirler diliyorum. Minor Arkana kartlarını incelemeye tılsımlarla yani paralarla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tılsımlar bizim için maddi dünyayı, fiziksel dünyayı, materyalizmi, bir şeyin fiziksel olarak var olmasını temsil ediyordu. Maddi olan her şeydi yani. Tılsımlar maddi olan her şeydi. Maddi zenginlik, doğulan yer, bazen doğulan yeri temsil eder. Kalıtımsal özellikleri temsil eder. Kökleri, aileyi ve evliliği de temsil eder arkadaşlar. Çoğu zaman tılsım kartları bizim için. Düzen, kanun, politika, finans, sağlık, eğitim, maddiyat ve maddeye olan düşkünlükle de alakalıdır tılsım kartları. İlk olarak para hızıyla başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kartın üzerinde yine böyle gökyüzünden çıkan bir el ve elinde böyle tılsımı tuttuğunu görüyoruz. Yani maddi gerçeklik, somut gerçeklikten bahsediyor aslında bu kart bizler için. Toprak elementinin tabii ki her as kartında olduğu gibi toprak elementinin en yüksek olduğu karttır. Toprak ile ilgili birçok konuda büyük gelişmeler olacağıyla ilgili de yani tarımdır, işte yatırımdır, bu gibi şeylerle ilgili bir takım gelişmelerin olacağını da bize bahseder tılsım kartları. Yani toprak elementini temsil eden kartlar. Özellikle tılsıması arkadaşlar. Yeni bir ilişki, yeni bir yatırım, maddi servet, evlilik, aile içi bir gelişme, iş gibi konularında gündeme geleceğinin habercisidir tılsım kartı gördüğünüz açılımlar. Aynı zamanda eyleme geçme ve sabırlı olma enerjisi de vardır. Şimdi toprak elementi yavaş bir elementtir, sağlamdır, yavaştır. O yüzden arkadaşlar tılsımasında gördüğümüz yerlerde sakin ve sabırlı olmamız gerek ve aynı zamanda da istikrarlı olmamız gerektiğiyle ilgili bir uyarı olabilir. Evet, geçelim para ikilisine. 2 adet tılsımı dengede tutmaya çalışan bir figür görüyoruz burada arkadaşlar. Bu aynı zamanda sonsuzluk işaretinin de bir simgesi. Şu görüyorsunuz şurada yeşil resmedilmiş 8 şeklinde. Yani dengede durmaya çalışan ya da bir şeyleri dengede tutmaya çalışan, belki bu maddi hayatla spiritüellik arası olabilir. Maddi manevi dünyayla ikisi arasındaki o dengeyi kurmaya çalışıyor olabilir. Zaten ikili kartlar biliyorsunuz dualiteyi anlatan, karşıtlıkların dengesini anlatan kartlardı bizim için. Şimdi yeni bir ilişki, yeni bir iş ya da az gelen maddi kaynaklardan da bahsediyor olabilir. Para ikilisi kartımız. Şöyle yapalım daha net görünsün. Aşırı maneviyattan uzaklaşıp yaşamı maddiyat ile de dengeleme gerekliliğinden bahsedebilir. Yani böyle aşırı maneviyata daldıysanız ya da kişi işte manevi yönlerine biraz fazla daldıysa burada işte o hayatı manevi hayatı maddi hayatla dengelemesi gerektiğine dair bir uyarı da olabilir bu kart aynı zamanda. Sabitliğin arkasındaki harekettir. Yani bize sabit gibi gelen şeyler çoğu zaman arka planda, arka perdede bir hareket içerir. İşte bu kart bize onu gösterir. Bir örnek verelim. Örneğin çok durağan bir yani bir ilişkiyle ilgili bakım yapıyorsunuz. Çok durağan bir döneminde olduğunu düşünüyorsunuz ilişkinin ama aslında perde arkasında, yani durağan gibi görünse de perde arkasında bir hareketin olduğuna dair bir işaret. Sizin durduğunu düşündüğünüz şeylerin aslında hareket halinde olduğuna dair bir işaret olabilir. Yani bu kart bize dengeden bahseder. Maneviyat ile maddiyat arasındaki dengeden de bahseder demiştik. Geçelim para üçlüsü kartımıza. Burada kişi bir sanat eseri ortaya koymaktadır ve onu seyreden iki kişi vardır burada. Yani onaylayan ya da bu kişi bunlardan onay bekliyordur.
Burada iş ortaklıklar, yani para kartı olduğu için iş dünyası, yatırımlar, ortaklıklar ya da bir toplum tarafından ya da birileri tarafından onay bekleyen durumlardan bahseder. Örneğin ilişkiyle ilgili bir açılım yapıyorsunuz. Burada ilişkiye dair onay beklenildiğine, yani işte çevreden, aileden, eşten, dosttan, her neyse onay beklendiğine dair bir açılım olabilir. Ya da bir uzlaşmaya gidilmek üzere olunduğundan da bahsedebilir. Bakalım ne diyor? İlişki, evlilik veya ortaklık başlangıcı aynı zamanda. Sağlığa kavuşma. Eğer bir sağlık problemi söz konusuysa sağlığa kavuşmaya çok az kalındığını da gösterebilir. Para kazanılmaya başlanması. Artık belki bir yetenek artık geliştirilip bu yetenekten para kazanılmaya başlıyor. Ya da bir iş, yeni başlayan bir iş artık para getirmeye başlıyor gibi. Yani yapılan herhangi bir şeyden para kazanılmaya başlanmasından da bahseder para üçlüsü kartımız. Fiziksel anlamda üretim yapma, bir oluşuma katkıda bulunmaktan da bahseder aynı zamanda. Fiziksel bir şey açığa çıkarabilmek için tecrübeyi kullanmaktan da bahseder ki buradaki sanatçı zaten resmedilen sanatçı burada bir tecrübesini konuşturuyor, bilgisini konuşturuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İlhamı su yüzüne çıkarma, yani içindeki ilhamı artık maddi dünyaya dökme. Onu fiziki anlamda gerçekleştirme gibi anlamları da vardır. Ya da bunun gerekliliği de olabilir aynı zamanda tabii ki. Ya bu ya yapılıyor ya da yapılması gerekiyor gibi algılayabiliriz. Başlangıçların önemi ve devam ettirilmesi gerektiğinden de bahseder para üçlüsü kartımız arkadaşlar. Güzel bir karttır. İş ve ortaklıklar ve aynı zamanda da ilişkiler için. Şimdi para dörtlüsü kartına geçtik. Bakın. Buradaki figürün üzerinde kürkler, pahalı giysiler ve her tarafında paralar var ve bu paralarının işte ayaklarının altına almış, sıkı sıkı tutuyor. Yani saklıyor bu paralarını. Tabii ki bu metaforik anlamda da olabilir. Gerçek anlamda para saklamak cimrilik anlamına da gelebilir. Duygularını saklamak, mesela aşkla ilgili bir açılım yapıyorsanız duygularını saklamak anlamına da bakabilirsiniz. Buna aynı zamanda arkasında bir şehir vardır bakın. Ama kişi yalnızdır. Neden? Çünkü işte vardır ya böyle tipler, işte para harcamayayım, aman masraf olmasın gibi insanlardan uzaklaşıp işte böyle bir şey de anlatıyor olabilir bu kart. Bakalım anlamlarına. Belli bir maddi birikim. Yani kişinin belli bir maddi birikimi var burada. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Bir ilişkinin olgunlaşması olarak da algılanabiliyormuş bu kart. Sahip olunanlara gerekli özenin gösterilmesi gerektiğine ilgili bir uyarı da olabilir aynı zamanda. Mevcut durumu korumak için sıkı sıkıya maddiyata sarılmak ve paranın kölesi olmak. İşte az önce bahsettiğim şey. Yani burada gerçekten sıkı sıkıya paralarına, böyle maddi varlıklarına sarılmış birini görüyoruz. En çok neyi kaybetmekten korkup sıkı sıkıya sarılırsak onunla sınanacağız. Tekrar okuyorum arkadaşlar. Bu benim kendi notum. En çok neyi kaybetmekten korkup sıkı sıkıya sarılırsak onunla sınanacağız demişiz. Korktuğunuz her şeyle sınanırsınız arkadaşlar. Bu kendini gerçekleştiren kehanet gibi bir şeydir aynı zamanda. Elindekileri aşırıya kaçmadan korumaya dair bir uyarı var. Aşırıya kaçarsa kaybedebilir. Yani bir şeyi ne kadar çok korumaya ya da sıkmaya çalışırsanız o kadar kaybetme riskiniz yüksektir. Tamam, varlıklarınızı ve maddiyatınızı koruyun, paranızı koruyun. Fakat bunun dengesini bulmak çok önemli demek istiyor yani bu kartla ilgili arkadaşlar. Şimdi bu kartı görürseniz okumalarda dediğim gibi açılamayan, duygularını ifade edemeyen ya da maddi olarak para harcamak istemeyen, kendi birikimlerini tutan, kendini kapatmış, yani bu birikimlerini ve varlığını korumak için kendini kapatmış kişilerden bahsediyor olabiliriz. Gelen kart kombinasyonlarına göre. Geçtik para beşlisine. Bir kilisenin önünden geçen, bakın kilise ve kilisenin camında aslında paralar var ve bir kilisenin önünden geçen iki tane fakir fukara tip görüyoruz burada. Bir tanesi zaten Allah'a emanet bastonuyla yürüyor. Kar, soğuk dışarısı. Mesela burada hemen bir şey eklemek istiyorum. Mevsimlerle ilgili konuşurken, o bir videoyu çekerken şey demiştik. Kartın üzerindeki figürler size mevsim ve zamanla ilgili ipuçları verebilir. Mesela bu kartı gördüğünüzde bir kış ayından bahsediyor olabiliriz. Bunu da eklemek istedim bir not olarak. Şimdi burada bu kişiler dileniyor arkadaşlar. Bunlar dilenci, fakir, fukara, üstte yok, başta yok.
Allah'a emanet. Kilisenin önünden geçiyorlar. Şimdi bu kartın mesajı nedir? Bakın. Arkada kilise var ve para var. Bakın görüyorsunuz. Yani yokluk bilincinden bahseder. Olumsuza odaklanmaktan bahseder. O kıtlık bilinci kafamızda olduğu sürece bereket gelmez ya bize arkadaşlar. Aslında bereket vardır bakın. Buradadır. Ama biz onu kafamızı çevirip göremeyiz. Çünkü bizi bulacağına inanmayız. İşte bu kart tam olarak onu anlatıyor. Bakalım ne diyor? Neye sıkı sıkıya sarılındıysa o kaybedildi. Şimdi burada ne dedik? Para 400 kartında. Neye en son hatta söylemiştim hani kendi notum diye. En çok neyi kaybetmekten korkup sıkı sıkıya sarılırsak onunla sınanacağız demiştik değil mi? Burada bir uyarı vardı. İşte bu kişi o kadar sıkı sıkıya sarılmış ki işte kaybetmiş arkadaşlar. Bakın 4 ve 5 sırayla gidiyoruz. Burada yapılan uyarıya uyulmadığı için artık burada kişi bu elindekileri sıkı sıkıya tuttuğu için kaybetmiş. Kıtlık bilincine girmiş. Çünkü zaten bir şeyi sıkı sıkıya tutmak da kıtlık bilincidir. İnsan neden kaybetmekten korkar? Kıtlığa girmekten korktuğu için yani kıtlığa girme korkusundan dolayı cimrilik yapar. Sıkı sıkıya tutar, saklar her şeyini. Korumak ayrı, ondan bahsetmiyoruz. Bunun aşırıya kaçmasından bahsediyoruz. İşte arkadaşlar şu iki kart da aslında kıtlık bilincini anlatır. Burada sıkı sıkıya korunan değerler burada kaybedilmiştir. Kaybettiklerini yeniden kazanmak için gerekli olan adımı atmaya dair de bir uyarıdır. Tamam, hayatta kaybedebiliriz, hata yapabiliriz. Hayatta her şey bizim içindir ama burada artık bir tamam kaybettin olan olduğu bir kalk, ayağa kalk uyarısı da vardır bu kartta aynı zamanda. Sıkıntılı zamanlardan sonra olumlu sonuçlar yakındır. Kartın güzel olan tarafı şu ki bu karttan sonra artık toparlanma vakti. Tabii eğer uyarıları dikkate alır ve kendini toparlayıp ayağa kalkarsan, harekete geçmeden hiç kimseye hiçbir şey altın tepside sunulmuyor arkadaşlar. Yani uyarı, ayağa kalk, toparlan, bak bundan sonra artık toparlanacağın günler, eski günler yakındır demek istiyor. Görünenin ardına bak, krizleri fırsata çevir demiş. Gerçekten kriz döneminde olduğunu düşünüyor olabilirsin ama bunun içindeki hayrı görüp belki de bir fırsat yakalayabilirsin. Daha dikkatli bak anlamına da gelebilir. Para beşlisi kartımız. Devam edelim. Para altılısı. Bakın şimdi burada kişi para dağıtıyor. Bu sanıyorum yanında dilenciler var. Evet, yamalı kıyafetler, pelerinler ve elinde bir terazi var. Bu şu demek. Adaletli bir şekilde elindekini dağıtmayı seven, fakirlere, fukaraya yardım etmeyi seven, malını, mülkünü paylaşmayı seven bir kişiden bahsediliyor burada arkadaşlar. Yani oldukça güzel bir kart. Ne demiş? Yardımlaşmanın önemi. Bu kart yardımlaşmanın öneminden de bahseder. Bolluk, paylaşma ve cömertlikten bahseder. Maddi hayatın dengesi, alma verme dengesi. Kartın sadece maddi anlamda değil, her anlamda alma verme dengesine vurgusu çok yüksektir. Alma verme dengesi nedir arkadaşlar? Ne kadar aldıysak bu hayatta o kadar vermeliyiz. Ne kadar verdiysek de o kadar almalıyız. Bu denge çok önemlidir. Alma verme dengesini korumak gerekir. İşte bu kartta buna dair bir uyarı olabilir arkadaşlar. Okumalarda gördüğünüz yerlerde örnek veriyorum, işte ilişkiyle ilgili bir okuma yapıyorsanız ilişkideki alma verme dengesinin bozulduğuna dair bir yorum yapabilirsiniz. Parayı delisi. Bakın kişi burada bir şeyler ekmiştir ve artık o ektiği şeyler meyve vermeye başlıyordur. Bakalım ne demiş? Zor bir durumun ardından sabırla gösterdiğimiz çabaların sonundaki ödül. İşte bu ağacın üstündeki paralar arkadaşlar. Yani ama sabırla beklenirse buna dair de bir uyarı olabilir. Maddi durum, sağlık ya da ilişkilerdeki bir düzelmenin görünür hale gelmesi. Bir şeyin artık bir görünür hale gelmesi söz konusudur bu kartın üzerinde arkadaşlar. Kurak topraklar bereketli tarlalara dönüşüyor. Yatırımlar ve kararlar günün koşullarına göre yeniden değerlendirilmelidir. Gerekirse hedefler yenilenmeli. Kendi yazısını okuyamayan bir ben arkadaşlar. Yine aynı şey oldu. Neyse önemli değil. Siz artık alıştınız bana ve anlayışla karşıladığınızı hissedebiliyorum. Yatırımlar ve kararlar
Günün koşullarına göre yeniden değerlendirilmeli dedik. Gerekirse hedefler yenilenmeli. Buna göre yeni yollar keşfedilmelidir gibi anlamları var para yedilisi kartının arkadaşlar. Yani burada sabırla beklenilirse somut bir şekilde bir sonuç alınacağına dair bir kart diyebiliriz. Para sekizlisi kartı. Kişi burada bakın bir esnaf çalışıyor. Harıl harıl çalışıyor. Ve yaptığı işi de saklamıyor. Yani gösteriyor. Hani sergiliyor artık ne yapıyorsa yaptığı şey. Neyse arkadaşlar. Bakalım neymiş anlamı. Maddiyat, ilişki ve sağlık durumlarında istenen sonuçların kendini göstermeye başlamasıyla ilgili bir karttır. Gerekli tüm şartlar sağlanmıştır. Artık burada hedefe ulaşma arzusundan çok süreçten keyif almakla da ilgili bir karttır arkadaşlar. Yani sonuç değil, süreç odaklı bir karttır aynı zamanda. Ve anda kalmaya dair. Bakın anda kalmaya dair de bir uyarıdır. Yani işin keyfini çıkarmak. Bak resmedin işte zaten bu şekilde çalışıyor kişi ve bundan keyif alıyor. Kişisel sıkıntılar, özür diliyorum, kişisel çıkarlardan çok toplumsal fayda gözetmek. Çünkü kişisel çıkar gözetseydi zaten bu kişi bu işi gizli kapaklı yapardı. Ama görüyorsunuz dışarıda herkesin görebileceği şekilde gizlim saklım yok. Herkesle paylaşabilirim şeklinde bir çalışma şekli var. Kartın üzerindeki figürün arkadaşlar. Geçtik para dokuzlusuna. Para dokuzlusu kartımızda kendi bahçesinde, kendi güvenlik alanında, konfor alanında ki bayağı konforlu da bir alan bu aynı zamanda. Bereketli bir alan. Bakın bahçede üzümleri, işte paraları falan her şeyi var. Üzerindeki kıyafet gayet güzel. Bu kart bize takıntılardan özgürleşmekle ilgili bir mesaj da veriyor aynı zamanda. Şimdi benim şuradaki kuş her zaman dikkatimi çekmiştir. Bu üzerinde evet bir bolluk var, zenginlik var, bir konfor alanı var, güvenli bölge var. Fakat burada bu kuşun bilmiyorum görebiliyor musunuz? Kuşun şeyinde kafasında böyle kırmızı bir bez var, yani kapatılmış kafası. Sanki özgürlük kısıtlanmış gibi burada. İşte kendini bu alana hapsedip özgürlüğünü kısıtlamakla ilgili olabilir. Bu yüzden de diyor ki takıntılardan özgürleşmek. Her şeye sahip olduğu halde bunlara bağımlı olmamak gerektiğini, yani her şeye sahip olabilirsin ama bağımlılık, yani burada bağımlılığa daha çok sahip olduklarını bağımlı olmamak gerektiğiyle ilgili bir uyarı var. Aslında kart çok güzel. Bolluk, bereket ve refahtan bahseder ama buna bağımlı olmamak konusunda bir uyarı içerir aynı zamanda. Yani maddenin kölesi olmamak. Bakın kartın ana teması bu. Maddenin kölesi olmamak. Yani en baskın tema bu. Ve bu kartı gördüğünüzde şunu da bilmelisiniz ki tamamen güvendesiniz. Yani kişinin tamamen güvende olması. Geleceğe dair bir bakım yapıyorsanız, yani ya da olası gelecekle ilgili bu kart çıktıysa, evet, güvenli bir gelecek, bolluk, bereket içinde bir gelecek seni bekliyor. Fakat dikkat et, maddenin bağımlısı olma anlamında bir anlam çıkarabilirsiniz. Para onlusu artık serinin ve diğer seriler de dahil olmak üzere hepsinin en sağlam olduğu yerdir. Şöyle söyleyeyim. Yani maddi anlamda bakın burada kartın üstünde bir aile vardır. Burada bir kale var. Yani buradaki bütün figürler bir anlam içeriyor. Kale, paralar, burada yaşlı genç insanlar, köpek, çocuklar gibi. Yani maddi olarak gerçekten artık sağlamda olmak. Maddi ve manevi olarak aynı zamanda sağlamda olmaktan bahseder. Bakalım ne demiş. Maddi durum, aile ilişki ve sağlık sağlam temeller üzerinde. Artık hiç merak etmene gerek yok. Aile ve bütünlükten de bahseder aynı zamanda. Aynı yolda yürüyen kişilerle hedeflenen ortak vizyonun gerçeğe dönüşeceği ve kazanımların birlikte kullanılacağı, yani bu bir iş, ortaklık ya da duygusal bir ilişki olabilir, fark etmez. Ortak hedeflerin gerçekleşeceği ve kazanımların birlikte kullanılacağına dair bir karttır. Yani bu kazanım duygusal bir kazanım olabilir, maddi bir kazanım olabilir, statü, saygınlık, her şey olabilir arkadaşlar, böyle alabilirsiniz. Yaratılan sağlam koşullar korunmalı ve diğer insanlarla da paylaşılmalıdır. Bu konuyla da ilgili bir uyarı var bu kartta arkadaşlar. Yani para onlusu kart artık her anlamda tamamlanmak ve bunun artık paylaşılması da gerektiğidir.
Geçtik para prensine. Elinde tılsım tutan bir toy bir prensimiz var yine burada. Ne demiş? Doğaya ve doğala olan ilgi. Sağlamcı ve garantici, tabii ki toprak kartı olduğu için sağlamcı ve garantici olmalı. İşini şansa bırakmayan, hedefe odaklanan ve tüm potansiyelini bu yolda kullanan, yatırımlarını en verimli olana yapan, sadık, yani bakın hep sağlamcılıkla ilgili. Dünyevi zevklerden hoşlanan, toprakla ilgili ilişkilerde daha bilinçli olmalısın diyor. Toprakla ilgili ilişkilerde daha bilinçli olmalısın. Yani arkadaşlar bu gerçek anlamda maddi dünyada bir toprakla ne olabilir? İşte tarım olabilir ya da toprak alımı satımı olabilir. Her şey olabilir. Onunla da ilgili bir uyarı. Eğer böyle bir şey varsa bu konuda da dikkatli olunmasına gerektiğine dair bir uyarı da olabilir. Aynı zamanda para prensi. Para şövalyesi. Toprak elementi ile ilgili konularda çok tedbirli olunmalıdır. Bakın burada tedbirli olunması gerektiğini söyledik. Bu tabii toprakla ilgili şeylerden bahsettik. Bu da bir şeydir, uyarıdır. Fakat bu şu da olabilir. Yani toprak elementi ile ilgili nedir toprak elementi? Bunu arkadaşlar şimdi burada uzun uzun anlatmak istemiyorum. Çünkü çok zaman alır. Ama bir günde böyle elementlerle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Ya böyle dediğim gibi bu video eğitim serimizin son videosu ama ben böyle ara ara eğitimlere devam edeceğim. Hemen kısa bir açıklama yapayım. Şimdi neden? Çünkü burada sadece tarot açılımları yapılan bir kanal olsun istemiyorum. Biraz içerisinde tarotla bağlantılı bilgilerin olduğu açılımları dinlediğinizde neyi neden söylüyoruz, ne anlatmak istiyoruz, bunlara dair, hayata dair spiritüel konular, manevi konular, ruhsal konular, maddi konular her şey olabilir. Aklıma geldikçe açılım aralarında böyle videolar atmayı düşünüyorum. Sizler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar bir günde bu elementlerle ilgili konuyu bir video olarak sizlere sunarım. Yani bu aslında eğitim serimizin son videosu gibi görünüyor ama yani okumalar için evet, ama eğitim serisi videoları ara ara devam edecek dedikten sonra tılsım şövalyesine devam ediyorum. Yine toprak elementi ile ilgili konularda dikkatli olunması, kesinlikle dikkatli olunması gerektiğine dair bir uyarı. Yere sağlam basılmalı ve akıl çok iyi kullanılmalıdır. Yani zaten toprak şövalyesi, yani tılsım şövalyesi, bakın onun atı diğer şövalyelere göre daha iki ayağı da yere sağlam basıyor. Mesela göstermek istiyorum. Burada kılıç şövalyemizin atı zaten Allah vermesin yani iki ayak da tepede yukarıda. Zaten dört ayağı yerden kesilmiş. Dört nala koşuyor. Burada atımız öfke demiştik. Hız demiştik. Bakalım başka. Kupa şövalyemizi ve değnek şövalyemizi de çıkaralım. Evet. Bakın. Değnek şövalyesinin de iki ayakları yukarıdadır. Ateş elementinin şövalyesi. Kupa şövalyesi de böyle bir ayağını kaldırmıştır. Yine de bir ayağı havadadır. Bakın böyle şeyler de önemli. Figürlerin vücut dili demiştik zaten. Bunlar da çok önemli. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Ama burada bakın iki ayakta yere sağlam basıyor. Atın iki ayağı. Çünkü kupa şövalye, özür diliyorum. Tılsım şövalyesi sağlamcı bir şövalyedir. Yavaş ama sağlam adımlar atar. Bunu şövalyelerin atlarının ayaklarından da anlayabiliyoruz. İşte böyle detaylara da gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Devam edelim. Para şövalyesi ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yani özetle yere sağlam basan, yavaş ama emin adımlar atan ve gerçekten somut adımlar atan. Mesela bir kupa şövalyesi biraz daha lafta kalabilir belki. Duygusal anlamda duyguları biraz abartılı olabilir ya da ne istediği konusunda tam netleşemeyebilir. İşte değnek şövalyesi anlık böyle işte bir gaza gelir, aşkı gelir, bir anda söner. Yani ateş gibi bir anda parlar, bir anda sönebilir. Zaten bunu söylemiştik. Çok öfkeli, hırçın, durdurulamaz bir enerjidir. Fakat
Tılsım şövalyesi belki yavaştır, belki biraz böyle yavaş hareket eder ama sağlamcıdır. Yaptı mı somut şekilde yapar. Böyle de söyleyebiliriz. Özellikle aşk okumalarında adım gelecek mi ya da adım olacak mı? Karşı taraf hangi enerjide? Onun için buna bakmak için de şövalye kartları mükemmel kartlardır arkadaşlar. Devam edelim. Para kraliçemiz, toprak anamız, sağlam, güvenilir, ayakları yere sağlam basan, insanlara yardım etmeyi seven bir karakterdir. Cömert ve şefkatli, anaç ruhlu, tabii ki kraliçe olduğu için, ama kraliçelerin içinde gerçekten cömert, yani en cömerti diyebiliriz. Zaten toprak olduğu için artık kraliçelerin içinde de en son kraliçe, yani en olgun kraliçedir diyebiliriz arkadaşlar. Sosyal ve dışa dönüktür. Yaşamdan keyif almasını bilir ve bunu çevresindekilerle de paylaşır. Zaten paylaşımcı olduğunu söylemiştik. Psişik ve iç sesine önem verir. Düzenli ilişkilerin önemini bilir. Yani düzenli kalıcı, hayatında ilişki olsun, iş olsun, düzenli ve kalıcı şeyleri isteyen dişil güç arkadaşlar toprak kraliçemiz. Ve tılsım kralımız. Gerçekten duruşuyla, heybetiyle, her kral ayrı bir karizmatik zaten de arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Yani o kadar kendinden emin ki, bu işte toprak enerjisinin gücü. Toprak enerjisini yansıtıyor şu an bu kral bize. Bakalım ne demişiz onunla da ilgili. Evine, işine ve ailesine bağlı olan kişi. Kişiyi temsil eder. Ortaklıkları, iyi ilişkileri ve sağlam olan ilişkileri temsil eder. En önemlisi istikrar ve güvendir. Yani gerçekten güven duyulan ya da güven duyulması gereken bir kişidir bu arkadaşlar. Çalışkan, sadık ve ne istediğinden emindir. Parayı, değerleri ve toprakları korumasını çok iyi bilir. Yani yatırım konusunda da iyidir. Güzelliğe ve estetiğe önem verir. Geleneksel yoldan gider, üretkendir. Çünkü geleneksellik o toprak enerjisinden geliyor zaten. Üretkendir, yine toprakla ilgili, yani toprağa ekmek biçmekten aklınıza gelebilir. Üretkendir, verimli bir karakterdir, verimli bir enerjidir. Sabır ve kararlılığın öneminden bahseder bu kart aynı zamanda bize. Doğa ile ilgilidir. Zaten görüyoruz kartın üstünde yeşillikler. Doğa ile ilgili asma yaprakları sanıyorum. Evet, asma yaprakları var. Devam edelim. Tehdit algısı çok açık ve güvenliğe son derece önem verir. Yani şunu söyleyelim. Bu kart çıktığı zaman herhangi bir kişi için bakılıyorsa, bu kişinin güvenliğe çok önem verdiği, sürekli tetikte olduğu ve tehdit algısını çok yüksek hissettiği. Yani tehdit durum yoksa bile kendini bir tehdit altında hissettiğini buradan anlayabiliriz. Bazı kişiler için bu yorumu yapabiliriz. Sabit fikirli, toprak enerjisi. Gölge yönü ise manipülatif olmasıdır arkadaşlar. Tılsım kralının. Gerçekten her kral gibi bu da çok asil duruyor. Benim de sevdiğim bir kraldır kendisi. Zaten şurada da boğa sembolleri görüyoruz. Toprak grubu burçlarından boğa burcunun sembollerini görüyoruz. Yani krallarda arkadaşlar bunu görebiliriz. Kraliçelerde de görebiliriz. Bakın burada yine Tılsım kralı ve kraliçesinde şurada boğa figürleri var. Tahtın kenarında boğa figürleri var. Evet. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. En azından tarot okumalarında gerek kendinize, gerekse arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza, çevrenize, her neyse, okumalar sırasında size faydalı olabileceğini düşündüğüm bilgileri verdim. Gerçekten benim için keyifli bir seriydi. Umarım sizler için de faydalı ve keyifli olmuştur.
Eğer emeklerimin karşılığında beni desteklemek isterseniz abonelik, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bundan sonra yani eğitim serisi olarak hani genel anlamda kartların anlamları falan gibi böyle tarotla ilgili genel bilgileri verdiğim serinin sonuna geldik bu video ile birlikte. Ama bundan sonra dediğim gibi devam edeceğim. Böyle ara ara, yani böyle bir seri halinde olmasa da açılımların arasında değişik videolar çekmeye devam edeceğim. Değişik bir kanal olsun. Sadece tarot olmasın. Hayata dair her şey olsun istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için, bütün seriyi sabırla dinleyip buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like and subscribe.